Gönlümüzdeki yani bu sorumlulukları yerine getirmek için ya da imanımızı güçlendirmek için nasıl pratikler olması gerekiyor? Ne gibi böyle pratikler önerirsiniz günlük hayatta? Hem bunu sorayım. Yani şunu ifade edelim. İman soyut bir düşünce değil. İmanın bir kısmı derin tefekkür ve idraktir. Evet, bundan bahsettik. Ama iman orada kalmıyor. Kur'an-ı Kerim imanı kalbe isnat ediyor. Kalpte bir takım duyguların gerçekleşmesi gerekiyor. Kalp de insanın davranış dünyasının merkezinde olduğundan doğrudan aslında iman bizi davranışa ve eyleme sevk etmesi gerekiyor. Bu bir defa bekleniyor yani. Allah Celle ve Ala Hazretleri bunu bekliyor. Çünkü bu insanın varoluş amacı. Mesela insan niçin yaratıldı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ahsenu amele. Bu Kur'an-ı Kerim'de farklı şekillerde tekrar eder. Hanginizin daha güzel amel edeceğini görmek için yarattı Allah Celle ve Ala Hazretleri. Ama bu amel iceberg'in suyun dışındaki kısmıdır. Suyun altındaki kısmı işte o derin tefekkür, imanın kalpte oluşturduğu yüksek duygular. Bu bununla birleşirse amel anlamlıdır. Eğer iman yok ise, eğer ihlas yok ise, namaz da kılsanız o dünyadır ve Allah'ın lanetlediği bir şeydir. Feveynun lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Niye dedi ki bunu? Aslında namaz kılıyor. Hayır, namaz kılıyor ama o ayetlerin devamını, öncesini, sonrasını değerlendirdiğiniz zaman muhtemelen münafıkça bir tavırla riya yapıyor. Namazın mahiyetinden, hakikatinden gafil. Mesela infak ediyor. Onların yaptıkları infaklar bir kayanın veya kafirlerin yaptığı ameller, infakın da, hayırların da içinde bulunduğu bütün onların iyilikleri bir kayanın üzerindeki toz zerreleri gibidir şeklinde bu mealde ayetler var. Amelhum keramedin iştettet bihir rihu fi yevmin asif. Böyle buyuruyor. Ve rüzgarlı bir günde rüzgarın savurduğu toz zerreleri gibidir. Neden? Çünkü imanın background'u, arka plan, psikolojik iz düşümü, ruhsal mekanı ve merkezi ve özü yok insanda. Bu olmadığında Allah bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bizim iman soyut bir durum değil. İman soyut bir noktada insanın ruh derinliklerinde, ruh köklerinde vücut bulan ama hayat içerisinde ete, kemiğe bürünen bir hadise, bürünen bir olgu. Bu olmadığında iman eksik kalıyor ve dahasını ifade edeyim. Mesela Peygamber Efendimizin bize bildirdiği bir hakikattir. Bir insan bir kötülük yaptığında onun kalbinde bir leke oluşuyor. Ve o leke içeriden büyüdüğünde, yani kötülükler devam ettiğinde o leke insanın içerisindeki iyilik idesini, iradesini, imanı felç ediyor. İnsan evet bir sözde mümin oluyor ama hakikatte ahlaki sonuçların hiçbirini gerçekleştiremeyen yarım bir mümin oluyor. İmanın hayat sahasında ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bunu imanı hayata taşımada da biraz önce kısmen değindiğim ibadetler bir köprü vazifesi görüyor. Onun için hemen imandan sonra namaz zikrediliyor. Hemen imandan sonra zekat zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü bunlar pratikler. Bunlar imanı ahlaklı bir hayata dönüştürmede Allah'la aramızdaki bağı güçlendiren, ona iman ediyoruz, görmediğimiz bir Allah'a iman ediyoruz, dayanıyoruz. İbadetlerle Allah arasında, ibadetleri yaptığımızda kulla Allah arasında bir yol, bir kapı, bir köprü kuruluyor. Ve bu köprü insanı olgunlaştırıyor, içeriden tekamül ettiriyor. Tekamül etmiş bir insan da hayırları, güzellikleri, ahlak hamideyi daha güzel, daha kolay ortaya koyabiliyor. Mesela namaz İslami perspektifte müminin miracı ve bir insanın yeryüzünde Rabbine en yakın olabileceği kurbiyet noktasını içinde barındırıyor. Secdeyi içerisinde barındırıyor. Peygamberimizin ifadesiyle kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde hali. Şimdi secdede mümin bir kimsenin yaşadığı o derinlikli tecrübe onu artık hayata girdiğinde dövemez, sövemez, vuramaz, kılamaz, zulmedemez hale getiriyor. Namaz insanı olgunlaştırıyor. Oruç insanı olgunlaştırıyor. Zekat insanı olgunlaştırıyor ve imanı görülebilir ve gözlemlenebilir bir olguya dönüştürüyor. Ben Peygamber Efendimizin şu ifadelerini mesela çok uzun zamandır dikkatimi çeker yani. Peygamber Efendimizin şöyle ifadeleri var. Buyuruyor ki mesela kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise ya hayır söylesin ya sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise anne babasına iyi davransın.
Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eza etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa çalmasın, çırpmasın, aldatmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise hamamda peştemalsiz gezmesin. Hamama kadar. Yani mümin olmanın bir duruşu, bir anlamı ve bir mesuliyeti var. Ve bir sinir ağı gibi, bir manevi network gibi hayatın tamamını kuşatan bir olgu. Mümince bir tavır, mümince bir duruş, mümince bir söyleyiş. Dil mümince olacak, göz mümince olacak, hareket, davranış mümince olacak, ticaret mümince olacak. Sanki camide Allah'ın varlığını dikkate alırken pazara indiğimizde o yokmuş gibi çalmaya, çırpmaya başlamış isek imanımız bir yerde tıkanmış. Hani mesela şuna benzetebilirim. Adamın parmağının ucuna iğne batırıyorsunuz ve bunu hissetmiyor. Neden? Çünkü sinir sisteminde problem var. Muhtemelen kısmi bir felç olabilir orada. Eğer imanımız bizi, bak Peygamber Efendimizin o tanımına tekrar bir gönderme yapmak istiyorum. Yolda insanlara eza veren bir şey yoldan kaldırman da imanın dairesi içerisinde. Peygamberimiz böyle zikrediyor. Eğer giderken yola bir çiviyi atıyorsan, o çivi bir insanın muhtemelen belki bir hastaneye hasta götüren insanın arabasının lastiğini patlatacak ve bir insanın hayatını karartacak. Mümin olarak o çiviyi oraya atıyorsan burada imanında bir şeyler ters gidiyor demektir. Bu hadisi tersinden değerlendirecek olursak iman 70 küsür şubedir. En üstünün la ilahe illallah sözü, en aşağısı eza veren şeyi yoldan kaldırmaktır. O halde küfür de 70 küsür şubedir. En fecisi Allah'la birlikte başka ilahların varlığını iddia etmektir. En aşağısı da insanlara yolda eza verecek bir şeyi yola bırakmaktır. O zaman bu Peygamber Efendimizin hadisini mefhum muhalifinden değerlendirdiğimiz zaman mümine yakışan bir durum değildir. Bu küfür mantalitesinin içerisinde olan bir şeydir. Mümin de bunu yapmamak durumundadır. İmanı çünkü bunu engellemelidir yani. Eğer bakın ben şöyle bir tehlike görüyorum. Ben bunu Kur'an'ı incelediğimde her Kur'an'a baktığımda aklıma gelir. Kur'an'da kafirlerin karakter özellikleri sayılır. Müşriklerin, münkirlerin, münafıkların karakter özellikleri sayılır. Bizim tefsir alimlerimiz diyorlar ki sakın müminler olarak bakın. Ya bunlar kafirlerin özellikleri. Bize ne bundan? Benim için tehlike yok. Ben çünkü müminim diye sakın düşünme. Allah bunları müminlere de bir uyarı olarak zikrediyor. Çünkü tuz gölüne düşen tuz olur. Bir insan mümin olduğu halde kafirlerin karakter özelliklerinden bazılarını alıp uygularsa, mesela münafığın özelliklerini zikrediyor Peygamberimiz. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Mümin söz verdiğinde sözünde durmuyor ise o anda münafık olmaz ama münafığın bir karakter özelliği onun karakter dünyasına sızmış demektir. Ve bu sızıntı başka özelliklerinde transferiyle o insanın karakter transferiyle bir müddet sonra insanı küfre, nifaka, günaha, büyük günahlara daha yatkın bir hale getirir. Onun için demeye çalıştığım şey şudur. İman sadece bir düşünce değildir. İman sadece bir duygu değildir. İman bir görünümdür, bir ahlaki sistemdir, bir yaşam biçimidir. Peygamber Efendimiz'e muhtelif hadislerinde bundan bahsetmiştir. Ben mesela dikkatimi çekiyor. Onunla da toparlamış olayım. Peygamber Efendimiz'in mümini teşbih etmesi, bir şeylere benzetmesi çok meşhur. Mesela çok örnekleri var bunun. Bir gün mesela Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki, Peygamber Efendimiz böyle ashab-ı kiramın bulunduğu bir mecliste bir soru sordu. Mümini bir ağaca benzetecek olsanız hangi ağaca benzetirdiniz dedi. Ben içimden dedim ki mümin benzese hurma ağacına benzer. Oradakiler çölde bulunan bütün ağaçları saymaya başladılar. Mümin şu ağaca benzer dediler. Efendimiz dedi hayır, mümin o ağaca benzemez. Ötekisi bir şey söyledi. Peygamberimiz onu beğenmedi. Berikisi bir şey söyledi. En sonunda istediği cevabı alamayınca Peygamberimiz buyurdu ki mümin hurma ağacı gibidir buyurdu. Ben de çok sevindim. Diyemedim çünkü babam orada, Hazreti Ömer onun babası. Böyle orada bir saygısızlık yapmak istemedim ama benim içimden tuttuğum cevabın da gelmesine sevindim. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz mümini bir ağaca benzetiyor, hurma ağacına. Bunun kökleri iman, gövdesi ibadet, meyveleri de ahlak-ı hamide. Mümin neye benzer? Peygamberimiz mümini arıya benzetiyor. Arı nasıl böyle tertemiz çiçeklerden nektarlar alır ve bir bal üretirse, mümin temiz iş yapan, çalışkan,
insan demektir. Mesela Peygamber Efendimiz mümini altına benzetiyor. Tenekeyi parlatsan çeyrek altın etmez, altın yere düşse değerini kaybetmez. Her durumda kaliteli şahsiyet sahibi kimse demektir mümin. Mesela mümini Peygamberimiz soylu bir ata benzetiyor. Soylu bir at şöyleymiş. Soylu bir atı, asil bir atı, böyle eğitimli bir atı aldığınızda, meraya bıraktığınızda o merada bir müddet otladıktan sonra tekrar sahibine dönermiş. Efendimiz de buyurmuş oluyor ki mümin günah işleyebilir, günaha düşebilir. İşlesin anlamında demiyoruz. Düşmesi muhtemeldir. Ama mümin hangi günaha düşerse düşsün, gelip de kapısında diz çökülecek, istiğfar edilecek mercinin Allah olduğunu bilmelidir. Mümin soylu bir at gibidir. Mümin gök ekine benzer diyor bir hadisinde de. Gök ekinin özelliği nedir? Rüzgar bir o taraftan bir bu taraftan eser ve mümin ne kadar bela ve musibetler çok olursa eninde sonunda kalkıp ayakta durmayı ve dikilmeyi başarır. İşte ama kafir selvi ağacı gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Bir oradan bir buradan rüzgar eser o ayakta kalmayı başarır ama bir yıkılırsa bir daha tekrar kalkmasının imkan ve ihtimali söz konusu değildir. Dolayısıyla imanımız bize bir yük değil. İmanımız bize bu hayatın hengamesinin içerisinde, belalarının, sıkıntılarının içerisinde ayakta kalmayı, ruh sağlığımızı, dengemizi ve varlık bilincimizi korumamızı sağlayan en büyük katkıdır diye noktalamış olayım. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz vermiş Evet. olduğunuz kıymetli güzel bilgiler için. Ben kendi adıma dinlemeye doyamadığım ve çok Allah razı olsun. notlar aldığım bir konuşma oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.